Merhaba herkese. Bugün 50. bölümle karşınızdayız. Bugün bir tez konuşacağız. Övünç Selim Martin'in Anaerkil Yapıdan Ataerkil Topluma Dönüşümde Yazının Rolü isimli Ağrı Üniversitesi İnsan Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dergisinde 2023'te yayınlanan bir makale bu. İsteyenler gidip bakabilir. Bize de sen buldun aslında bunu. Ee, Yes. öyle. Sen nasıl buldun bunu peki? Aslında bu aralar biraz şeye bakıyordum. İlginç konulara bakıyordum anaerkillik üzerine. Oradan karşıma çıkan bir makale oldu. Hatta bununla beraber başka bir makale de bulmuştum. Onu da sana attım diye hatırlıyorum. O da enteresan bir konusu vardı. Ama bu daha çekici geldi galiba. Değil mi ikimize de? Evet. Ve buna okey dedik gibi. Çünkü enteresan bir konusu var. Yazıyı yazan kişi de bu arada 9 Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Övünç Selim Martin. Ya enteresan bir fikri var. Ama benim eleştirilerim de var bu fikre. Ama önce bir tezi anlatalım aslında. Sen anlatmak ister misin? Yani başlayalım biraz. Aslında yazar şöyle bir anlatı sunuyor. Anaerkil düzenin ataerkil düzene dönüşümünü yazı üzerinden ele alarak anlatıyor zaten başında olduğu gibi. Burada da önemli bulduğu yerler var. Şimdi biz ilk baştan Paleolitik çağıyla başlatıyor bu süreci. Yani anaerkil düzenin ilk böyle varsayıldığı dönem olarak söylüyor. Paleolitik çağ dedi de aslında eski taş çağı gibi bir şey Türkçesi. Ve orada insanların daha çok işte mağaralarda, geçici sığınaklarda, küçük topluluklar halinde yaşadığını, iklimin sert olduğunu, hani yaşamın oldukça kırılgan bir zeminde devam ettiğini anlatıyor. Ve orada kadınların rolü de toplayıcılıkta oldukça işte hayati bir yerde duruyor. Çünkü avlanmak bayağı zor bir şey aslında. Bizim tahmin ettiğimizden eski çağda. Hatta bunu Sahlins'te de konuşmuştuk. 4 saat toplayıcılık falan gayet Hı hı, yeterli bir efektif bir şey sağlıyor. Hem zamandan hem de besleyicilik açısından görevi tamamlamış oluyorsunuz aslında toplayıcılıkla. Çünkü avlanmak ya bizim filmlerde hep görüyoruz ya işte bir ok attı tavşanı öldürdü falan. Abi o iş öyle olmuyor ya. Hani toplayıcılık hatta bizim bir hocamız da şey demişti yani. Bu yazıda da diyor galiba yani %80'i o dönemki insanların toplayıcılık üzerinden besleniyor aslında. Avcılık hı üzerinden değil. hı. Aslında bu toplayıcılık üzerinden hayatı devam ettirmenin önemli bir etkisi var sosyal hayata. O da kadınların toplumdaki rolünü yükseltmesi. Orada aslında eve işte aş getiren kadınlar oluyor. Yani avlanmak çok kolay olmadığı için veya her zaman sonuç vermediği için avlanmanın bir sürekliliği yok o topluluğu beslemekte. Burada da kadın evine işte yemek getiren ve çevreyi, o habitatı tanıyan bir görevde bulunuyor böylece. Ve hani o dönemde hem doğuran, işte besleyen ve aslında doğayla oldukça iç içe bir çizgide duran bir varlık kadın. Bir ritüel merkezi gibi diyor burada. Çünkü ana tanrıça heykelcikleri işte Venüs figürleri gibi şeylerden bahsediyor. Şişman, dolgun bedenli, bereketi ve doğurganlığı simgeleyen figürler o zaman burada öne çıkıyor ve sadece kadın tasarımıyla bu anlamlar veriliyor orada. Burada aslında kadının o doğurganlığına da vurgu yapıyor. Çünkü mucizevi bir şey olarak görünüyor. Yani vücudundan yeni bir insan çıkarmak ve o zaman tam da böyle bir hani bilimsel bir ilişki çok bulunamadığı için toplulukta kadının rolü çok daha yüksekte yani. Erkeğin işte spermleri şunu sağlıyor gibi bir durum olmadığı için kadın direkt onu 9 ay veya işte vücudunda taşıyıp baktığı için ve sonrasında işte emzirdiği için gibi şeyler çok göz önünde olduğu için kadının rolü erkeğe göre oldukça yüksek paleolitik çağda. Ya ben bunu eleştireceğim de tezde böyle söylüyor. Onu da söyleyeyim. Ya aslında kadın peki. Peki Faruk. Kadın bedeni diyor yaşamın işte gizemini
somutlaşmış hali gibi bir şeydi o zaman için. Mucizevi bir yerde duruyor. Ee, Doğanın kendisiyle eşleşmiş diyor neredeyse bu dönemde. Sonrasında buradan sosyal olarak bir ilerleme işte dediği, o da toprağın aslında ehlileştirilmesi, Neolitik çağ. İşte bundan yaklaşık milattan önce 10.000 civarı iklimin ısınmasıyla göçebelik yerine yerleşiklik tercih edilmeye başlanıyor dünyanın bazı bölgelerinde. Bu da işte insanın ev yapması, tarıma başlaması ve işte ürün depolama gibi şeyler var burada ve doğaya meydan okuma aslında. Yani doğa ve o senin kalıcı olma isteğinin çatışma başlangıcı diyebiliriz herhalde buraya. Tabii bunu ortaklık olarak görmek de bir seçenek. Çatışmadansa o zamanlar. Aslında o zaman daha çok ortaklık gibi geliyor bana. Çünkü şu an sanki biz ölümüne savaşıyormuşuz gibi bir his var içimde. Yani öyle bir pratik var daha doğrusu çevremizde anladığım kadarıyla. Aslında bu işte Neolitik çağdaki o yerleşikliğin ekseninde de yine kadın var. Çünkü kadın bilindiği kadarıyla işte bu tarımı başlatan oluyor. Yani o tohumu ehlileştiren, o toprağı ilk tanıyan gibi bir konumu var. Burada şunu söyleyebiliriz. Yani genelde avcılık ve toplayıcılıkta işte kadınlar ve çocuklar toplayıcılığa giderken erkekler avcılığa gidiyor. Ve bundan dolayı da aslında doğayla alakalı çok daha fazla bilgileri var. Bitkilerle alakalı. Hangi bitki zehirli, hangi bitki daha doyurucu, işte hangi bitki ne zaman çıkıyor falan filan tarzı. Aslında buradan gelen bir bilgi birikimiyle o tarımda da bunu kullanıyorlar. Yani çünkü ne ekmemiz gerekiyor bizim şu an? Ya da bu çevrede hangi besinler var? Hangi besinler üreyebilir burada, yetişebilir? Bu bilgiler aslında erkekten çok kadında, kadının hafızasında duruyor ve bu da ona işte bir adım önde olmayı sağlıyor aslında. Evet öyle. Çünkü işte kadın hem evde aslında önemli bir figür. Çocuk doğurma, doğurganlık. Hem işte sürdürülebilir beslenmede önemli bir figür. Toplayıcılıkta ve tarımın ilk başlangıcında senin anlattığın gibi. O yüzden bir ana merkez gibi bir şey o dönemlerde. Anaerkilliğin de işte bu yüzden o dönemlerde oldukça etkin olduğu söyleniyor. Ve bu tabii ki şeye de yansıyor aynı zamanda. O kutsallık şeyine de yansıyor. O figürlere, doğurgan kadın bedeni figürleri işte şişman, oldukça işte kilolu figürler falan var ya böyle ana tanrıça figürleri. Onlar da aslında böyle bir yerden çıkan figürler. Buradan sonra aslında makaleye göre işte kalkolitik çağın yani bakır çağının bir örgütlü üretimin başladığı dönem olduğu belirtiliyor. Ve bu da artık bir şeylerin değişme zamanı demek aslında. Yani bir şey değişimin başlangıcı gibi görülebilir. Yani tabii ki bir önceki çağda işte tarıma geçiş ve başlangıç ama buradaki geçiş biraz daha fazla şeyi etkiliyor gibi bir şey var. Çünkü işte örgütlü üretim ve nüfusun artması sağlanmış. Tarımla ve toplayıcılıkla aynı zamanda ikisi aynı anda devam ediyor. Ve üretim fazlası ortaya çıkıyor. İşte artı değer üretme diye bir şey de çıkıyor aynı zamanda. Böylece bu aslında tapınaklar yavaş yavaş bizim gözümüze çarpıyor. Yani onlar ortaya çıkıyor aslında. Çünkü o artı değeri saklayacak bir yer lazım. O da aslında ilk yerler tapınaklar, kutsal yerler olarak. Sadece işte o ritüellerin gerçekleştiği yerler değil ve o arşiv ne bileyim işte tahılın saklandığı, belki belli bir oranda üretimin yapıldığı topluluk olarak o hesaplar olan ne bileyim kim ne götürdü kim ne getirdi hesapları olan bir merkez. Buradan da zaten bildiğimiz gibi yazı ortaya çıkıyor. Aslında yazının başlangıcı böyle bir şey. O birikimi hesaplamak, o birikimin hesabını tutmak, arşivlemek, kayıt altına almak böyle başlıyor. İşte o ne bileyim duvara atılan çizgiler falan gibi yerlerden başlıyor. Çivi yazısından, şundan bundan başlıyor. Ve buradan da işte o tapınakların ortaya çıkardığı bir ekonomik güç oluyor aslında. Bir güç merkezi gibi başlıyor. Süreçte tabii şey de var. Yani kadın
belki önemini hala koruyor ama erkek güçlenmeye Hı başlıyor hı. aslında pozisyon olarak. Yani bir işte tarla sürmeye başlıyorlar. Tarlayı erkek fiziksel olarak tırnak içinde daha iyi sürüyor. Daha ön plana çıkıyor. İşte tapınağı koruyacak biri lazım. Dini insanı genelde hep erkek oluyor falan filan. Ya da işte bir seri üretim. Tezde onu söylüyor makalede aslında. Hı hı. Seramiğin seri bir şekilde üretime geçmesini erkekler sağlıyor ve erkekler üretimi yapıyor. Bu sebeple de hani daha böyle toplum içinde pozisyonel anlamda daha güçlü, daha önemli bir hale gelmeye başlıyorlar aslında. Ve aslında orada kadınlar işte hala belli bir üretimde yer alırken erkeklerin de bu işte tapınaklardaki ekonomiyi yürütme işlevi başlıyor aslında bir yandan. O tapınakta erkek gücü öne çıkmaya başlıyor. Özellikle şeyden bahsediyor burada. İşte o tapınaklarda kutsal fahişelik denilen bir uygulamadan bahsediyor başta. İşte bu başlangıçta bir bereket ritüeli iken yazıyla birlikte ekonomik bir kurum haline getirilmiş bir yerde yapılmaya başlanıyor. Bu da işte kadının bedeni doğanın bereketinden tapınağın işte o ekonomik temelli yapısına devrediliyor gibi bir anlatı var burada. Ya burada Yani o. şey beni eğlendirdi. Diyor ki işte bolluk ve bereketin devamı için tapınaklarda bedenlerini tanrıça İnanna'ya adayan kadınlar kutsal bir yerde erkeklerle birleşirlerdi. Genelde bu Hı hı, adak işi kurban olarak görülür ya hani bir şey kurban hı etmek hı, falan filan. Kadının da erkekle çiftleşmesi hani öyle kurban gibi sanki hani böyle kadına şey gibi. Kadın için kötü bir şeymiş erkeklerle birleşmek ve hani o yüzden bunu işte bu adağı, bu ritüeli böyle yapıyorlarmış gibi. Şey düşündüm orada hani kadınlar erkeklerin salaklığını çok erken fark etmiş ve bunu bir adağa, işte kurbana çevirmişler falan filan. Aslında istemiyorlar da hani bolluk bereket devam etsin diye mecburen yaptıkları bir eylem gibi düşündüm böyle. Ya aslında biraz şey orada bir çiftleşmeyi bir bereket olarak görme olayı da var ya zaten geçmişten gelen o doğumu bereket olarak görme şeyi var yani kadının doğurgan olması falan o doğayla özdeşleşme olayı var orada işte tohum, kadın gibi şeylerin belirli bir imajı var aslında. İmaj yaratılmış ve o baskın o dönemde. Sonrasında da işte bu aslında bir şeye dönüyor. Yani ritüelken sonrasında ritüellikten çıkıp aslında erkeğin lehine bir tarafa yöneliyor diyebiliriz. Tapınakların ticari bir merkez, güç odağı olmasına yakın bir şekilde yani onunla paralel bir şekilde. Aslında sonra da makalenin geçtiği yer Tunç Çağı. O Tunç Çağı'da işte yaklaşık M.Ö. 3000-1200 civarı şehirlerin orduların çağında insanlığın yeni bir toplum bilincine geçtiği söyleniyor. Burada da işte genelde bronz aletler, saban, tekerlek gibi şeyler verimliliği arttırmak için tarımda kullanılıyor. Aynı zamanda da erkeklerin tarımda bir iş gücü olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani fiziksel gücü aslında toplumun merkezine yani toplumun sürdürülebilmesi için merkez olan tarıma yönlendirmiş oluyorsun. Eskiden bu kadar fiziksel güçle yapılmayan tarım çünkü çok basit bir tarım yapılıyordu. Bu aletlerin çıkmasıyla işte ne bileyim sabanın, tekerleğin, diğer işte demirden şundan buna yapılan aletlerin çıkmasıyla erkek gücü ihtiyacı duyuluyor orada. Fiziksel güç ihtiyacı duyuluyor aslında. Bu çağda kas gücünün aslında öne çıktığı bir dönem olarak anlatılıyor. Ve tarımdaki o emek gücünün kimden geldiğinin değişmesi yani kadından erkeğe doğru giden yerde kadın ve erkeğin rolleri de aslında statüleri de yavaş yavaş değişmeye başlıyor diye anlatıyor Tunç Çağı'nda özellikle. Burada aslında bir şeye değiniyor. Mit değişimine değiniyor yazar. İşte bu dönemde tanrılar panteonunda bir değişim yaşanır. Ana tanrıçanın yerini fırtına tanrısı, savaş tanrısı ya da güneş tanrısı alır diyor. İnanla'nın Dumuzi'ye ihanet eden bir figüre dönüşmesi bu ideolojik yeniden yazımın örneğidir diyor. Buradaki değişimden bahsettiği şey de İnanla'nın Dumuzi'ye ihanet eden bir figüre dönüşmesi de aslında önceki anlatılarda kadın tanrıçalar çok daha böyle işte bilgeliği, sakinliği,
şifayı, bereketi falan temsil eden şeylerken bir anda bencil çıkarcı bir hale gelip mitlerde böyle anılmaya başlanması. Yani kadın tanrılar artık ya baştan çıkarıcı ya da cezalandıran figürlere dönüşüyor mitolojilerde. Bununla Ve alakalı şeyi de örnek verelim aslında, İnanlı'nın öyküsünü. Sen söyleyecek miydin onu? orayı tam anlatmayı düşünmüyordum açıkçası ama Ya onu söyleyelim. Bence enteresan bir şey çünkü. Değişimi görmek açısından yani. Bir de insanlar da seviyor böyle eski mitleri şu an. o zaman buraları kesersin oraya ekle. Ya o burayı da koyacağım. Anlasınlar. Neyi neden anlattığımızı anlasınlar biraz. Ya şöyle diyor. İlk öyküde İnanna tecavüze uğruyor. Ve öfkesinden deliye dönüp ülkeye üç büyük yıkım gönderiyor. Öykünün yeni versiyonunda ise hem tecavüze kendisi yelteniyor hem de reddedilince bahçıvanı kurbağaya çeviriyor. Yani burada aslında kadını işte bu kadın bir tanrıça ve bunu aslında biraz ezik bir tip gibi gösteriyor. Üstüne bir de bunu yazarın da vurguladığı ya da benim öyle hissettiğim en azından bunu bu değişimi yazıya aktarırken yapıyor. Yani sözlü gelenekte belki o hikaye ilk versiyonuyla devam ederken işte yazıya geçtiğinde onu değiştiriyor yazanlar ve yeni bir versiyonuyla yeni bir hikaye, yeni bir anlamla halka sunuyor gibi. Evet ve bunun çıktığı yer de aslında o işte o tarımdaki aletlerin kullanımının artması ve bu aletlerin kullanımında erkek ihtiyacı. Ve bundan önce de ne var? O tapınaktaki depolanan ürünlerin aslında erkekler tarafından yönetilmesi var. Yani böyle sırayla gelen bir akış var burada. En sonunda işte dediğimiz gibi mite de yansıyor bu yani. O ana tanrıçalar var hala belki bu dönemde de. Ama yanlarında erkek tanrıçalar da aslında yapılmaya başlanıyor yeni yeni. Yani ana tanrıça hala büyük bir figürken yanına eskiden olmayan erkek tanrıçalar ekleniyor bu dönemde. Ve işte bu hikayelerde kadın tanrıların düşüşü erkek otoritesinin de yükselişinin bir kayda geçmesi olarak anlatılıyor aslında. Ve yazı da bunu bir anlamda kalıcı hale getirmiştir diyor yazar. Yani öyle zaten anlatılan hikayeye göre de zaten. Yani mitolojileşmesi mesela mitolojinin işte yazıyla aktarılması ve bu aktarımda ana tanrıçaların yanına erkek tanrıların işte anlatımda kadın tanrıçaların tavırlarının değiştirilmesi ve daha hırçın, daha işte baştan çıkarıcı ya da cezalandıran figürlere dönüşmesi yazının bu döneme nasıl etki ettiğini aslında anlatıyor bir yandan. Yani düzene tehdit olarak görülen bir anda kadının öfkesi oluyor ve bu da yazılarak, mitolojiler aktarılarak, yazılarak aslında bir otoritenin, iktidarın değişimine işaret ediyor diyebiliriz makaleye göre de. Ve sonrasında da Tunç Çağı'nın sonlarında artık yazının yasaya dönüşmesini görüyoruz. İşte burada ilk yasadan bahsediyor. Urukagina reformlarından. Kadınların kamusal özne olmaktan çıkarıldığı ilk metinler olarak anlatıyor. Ve artık kadın yalnızca ev içiyle tanımlanır. Onun sesi sözleşme ve yasa diliyle susturulur bir hale getiriliyor. Yani kadına karşı şiddet bir ceza çeşidi olarak aslında yasaya giriyor. Orada belirli yasalar vardı. Özellikle şiddeti böyle aslında meşrulaştıran kadına. Bir tanesi şöyle aslında. Kadının önceden birden fazla erkekle evlenebildiği bir özgürlük varken onu teke indiriyor ve bunu bir suç olarak değiştiriyor. Kadının birden fazla erkekle evlenmesini ve Hı bu hı. suçun cezası da suya atılmak olarak belirlenmiş. İkincisi de yasaya göre bir kadın erkeğine saygısızlık içeren ifadelerle konuşursa ağzına pişmiş tuğlayla vurulacak. Sonra da herkesin görmesi için bu tuğla kent kapısına asılacaktır diyor. Yani hem o bireyi cezalandırıyor hem de ibret olsun diye diğerleri de yapmasın diye herkese gösteriyor aslında bu cezalandırma sürecini. Evet, yani burada o işte reformun, Urukagina reformlarında ilk defa yani kadına şiddetin meşru halini görüyoruz aslında. Yani böyle bir şeyin meşru olduğunu anlatan ilk yazılı yasa aslında bu. Ve burada aslında otoritenin işte bir
anda nasıl tersine döndüğünü yazıyla bize göstermiş oluyor gibi bir yer var. Yani artık eski o kutsal, doğurgan, bereket saçan bir varlık olmaktan çıkıp daha sadece ev içine kapanmış ve kontrol edilebilen bir varlık olarak gözüküyor. Çünkü erkeklerin kamusal alandaki gücü kadını bastırıyor aslında. Bu süreçte gördüğümüzde o gitgide kadın daha fazla bastırılıyor, daha fazla işte meşru cezalara uğruyor. Mitolojilerde, yazınsal metinlerde kadının statüsü gittikçe düşüyor bu süreçte ve bunun da aslında en büyük nedenin bu yazı olduğu söyleniyor bu süreçte. Ya bunu aslında tabii ki yazıyı şöyle ele almış oluyor yazar burada. İktidarın bir kurmacı aracı olarak yani bir güç aracı olarak ele alıyor diyebiliriz. Çünkü e, erkeklerin işte oldukça nasıl anlatabilirim bunu? Aslında bir nevi kendi hegemonyasını kurma şeklinde kalıcı hale getirmek adına biraz da yazıyı kullanıyorlar. Yani öyle ama aslında şöyle anlatayım. Erkeklerin yazıyı bir iktidar aracı olarak kullanabilmesinin nedeni aslında şurada yatıyor. Yöneten tarafa geçmeleri. İşte o ilk tapınakta kayıt alan tarafa geçmeleri. Yani yazıyı onların yazması aslında. Sonra da işte tarımda da üretime onların geçmesi. Güç yüzünden. Yani fiziksel güçlerini kullanarak o tarafa geçmeleri bir yandan. Yani toplumsal yaşamın merkezine hem o yazıyı çekiyorlar, kaydı çekiyorlar, artı ürünü çekiyorlar. Hem de ev içine kadını hapsetmiş oluyorlar bir yandan. Yani işte o şeyden de bahsediyor ya, sen de bahsettin seramik yapımının bir yerden sonra işte erkekler tarafından yapılan bir şey olması sürekli olarak. Yani ev içinden dışarıya çıkması aslında. Dışarıda da ticari aya bir merkez olması ve oranın da erkekler tarafından yönetilmesi aslında konu. Burada artık kadının artık daha alt bir statüde yer aldığını netleştirmiş oluyoruz aslında tarihi olarak. Ve bunu da yazıyla yapıldığını böyle anlatılıyor şeyde, makalede. Yani yazıyı bir iktidar aracı olarak görüyor benim anladığım burada. Senin eleştireceğin bir şey var mı peki makaleyle alakalı? Yani makaleyi nasıl buldun diyeyim. Aslında makale biraz kısa ve öz olmuş gibi geldi. Açılması gereken yerler var Evet, tam onu makalede. söyleyecektim aslında. 16'dan 17 sayfalık bir makale bu aslında ve kapsamı küçük. Yani boyutu küçük aslında diyebiliriz. Sen Ya eleştiriyordun. boyutu küçük, anlattığı şey aslında bayağı çarpıcı bir şey bir yandan. Zaten biz de o yüzden konuşmak istedik de. Yani bu yazının iktidar aracı olarak erkekler tarafından kullanılmasını anlıyorum ben. Yani iyi anlatmış orayı gerçekten bence yazıda. Anlaşılır bir şekilde aktarmış. O tarihsel süreçleri bir hikayeleştirme gibi e, gözler önüne sermiş. Ama bazı yerlerde eksikler var. O da çok geniş alması aslında o tarihsel süreçleri hem de şöyle bir şey var. Kadınların tam olarak neden ev içine girdiğini tam anlatamamış gibi. Yani bazı yerleri anlıyorum. Özellikle işte o tarımdaki o güç, fiziksel güce duyulan ihtiyacın artması, o kamusal alanın erkekler tarafından yönetilmesi. Ama kadınların geri durmasını veya bir yerde başarısız olmasını ki başarısız olmuşlar demek ki tarihsel süreçte başarısız olmasını sağlayan şey tam olarak ne? Bunu tam çözümleyemiyorum mesela Ya makaleyi mesela okuduğumda. yazıyı neden kadınlar yazmadı? Yani kadınlar yazı çıktığında ne yapıyordu abi? Hani tam erkekler ele geçirdi o alanı ama tapınağı mesela kadın tanrıçalardan bahsediyor. Kadınların Hı hı, önemli olduğunu kadın tanrıçalar üzerinden anlıyoruz yazıda. Bu tamam, böyle okunabilir. Ama kadın tanrıçaların popüler olduğu ve en önemli hallerinde olduğu bir devirde rahibin de kadın olması beklenebilir. Ya da en azından bir kadın bir erkek olması beklenebilir. Ya da yazının en azından kadınların da yazabiliyor olması beklenebilir. Yani bunların neden olduğu çok yok.
cevabı aslında. Yani şöyle bir şey olabilir. Erkekler işte orada kayıt tutmaya başlarken o yönetimde kadınlar daha çok üretimle ilgilendiği için orada eksik kalmış olabilirler. Abi bu bir Ama günlük bir şey değil ki ama ya. tabii ki bir günlük bir şey değil de ya on tarafa bırakılmış bir şey gibi düşünüyorum. Üretimde olduğu için kadın daha çok o zamanda. Tamam ama aynı dönemde yerleşik hayata da geçmiş, tarıma geçmiş. Yani makaleye göre erkekler üretiyor aslında. Kadın ev içinde, tamam, üretimden dışlanmış. Seramik erkeklerde, tarım erkeklerde. E, yazı da erkeklerde. Yani iş bölümü gibi değil aslında oradaki olay. Erkeğin tamamen kadını silmesi kamusal alanda. Ama Yani, işte nasıl silmiş yani? O soru yok mesela. Cevabı yok onun. Bu sürecin. yani orada kadınların aslında nerede başarısız olduğunu, nerede eksik kaldığını anlatması eksik kalmış. Yani orayı çözümlemesi eksik kalmış biraz gibi duruyor. Evet. Bir de Orası biraz spekülasyon yapılacak yerler. Yani burası benim açımdan. ya benim aslında en merak ettiğim alan orası. Onun da cevabı yok. Bir de kadın çok pasif bir şekilde ele alınıyor. Yani kadına bir değer varsa erkek atfediyor. İşte kadın tanrıçalar falan filan tarzı. Bunu erkek atfediyor ona. İşte toplayıcılar kadın olduğu için yine erkek ona işte madem bu kadar topluyorsunuz. Hatta doğumla beraber işte doğuruyorsunuz, çocuklara bakıyorsunuz. Yani şöyle bir perspektif var. Siz bu kadar iş yapıyorsunuz. O yüzden çok önemlisiniz deyip bir rol atfediyor erkek gibi. Ama dönem değiştiğinde tamam siz artık o kadar önemli değilsiniz. O gücü bize verin gibi. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Kadının burada bir aktifliği yok gibi geliyor bana. Bu makaleden ya da bu anlatıdan diyeyim. Yani kadın duruyor. Birileri ona önem atfediyor. Tamam diyor. Birileri o önemi alıyor. Ona tamam diyor. Yani bir nasıl diyeyim? Bir tartışma yok, bir isyan yok, bir görev dağılımı falan filan hepsine erkekler karar veriyor. Kadın çok pasif yani. Önemli olsa da pasif, önemsiz olsa da pasif. Öyle bir gariplik var. Ama benim asıl eleştirim Yani hı, sen yani bana sen eleştirini söyle, ben bazı yerlere kat şey yapacağım. tamam. Karşı Benim çıkacağım. eleştirim şuna. Bir, şimdi kadının önemli oldu. Yani önce şunu söyleyeyim aslında. Bir, anaerkilliğin ve ataerkilliğin bir tanımı yok makalede. Yani anaerkillikten ataerkilliğe geçmiş. Ataerkillikten anaerkilliğe geçmiş. Tamam da abi ne olmuş yani? Anaerkilden ne anlıyoruz biz? Ana soyluluk mu anlıyoruz? Kadınların iktidar olmasını mı anlıyoruz o dönemde? Güç odağı olmasını mı anlıyoruz? Üretim araçlarının kadınlarda olmasını mı anlıyoruz? Ne anlıyoruz yani? Mesela bunun bir tanımı yok. Kriterleri neler bu tanımların? En azından bu makale içerisinde. Bu çok havada. Ataerkilliğe geçti diyor. Tamam geçti de yani şu da olabilir ya. Erkekler her işi yapar ama son söz kadınlardadır. Böyle oldu demiyorum ama hani bu da bir eğer kriterini koymazsan son söz kadında deyip anaerkil diyebilirsin buraya. O yüzden onun bir tanımını da koyması gerekiyor bence. O şey bir açık yani. Benim kafamda bir eksiklik kalıyor orada. Muğlaklık kalıyor ve onu ben doldurmaya çalışıyorum ama bu şey demek aynı zamanda yani benim dışarıdan makaleye bir şeyler atfetmem demek. Bu çok iyi bir şey Hı değil. hı. Evet, o konu biraz sıkıntılı bir konu. Anaerkil ve ataerkili tanımlamak gerekiyor ilk başta böyle bir şey yazarken. Ama belki arkeoloji ekseninde belli bir tanımı vardır ve biz bu konuda eksik olabilir miyiz diye düşündüm şimdi. Çünkü arkeolog arkadaş yazan Ya kişi. ona şunu söyleyeyim. Ben Graeber'ın kitabını okumuştum. Orada direkt şey diyor mesela anaerkillik diye bir şey yoktur diyor. Eğer anaerkilliği bir siz iktidar olarak gücü elinde bulunduran bir gücün kadınlarda olduğu bir anlamda kullanıyorsanız öyle bir anaerkil toplum yoktur diyor mesela. Her şeyin şafağında. Ama diyor siz eğer ana soyluluk olarak anlıyorsanız soyun anne üzerinden kadın üzerinden devam etmesini anlıyorsanız o vardır diyor mesela. Şimdi demek ki Hı. burada da orada da hatta tanım koyuyor yine Graeber. O yüzden diyorum aslında burada ne olarak alıyor onu tam anlamadım. Evet, bu bir güzel bir soru. Yani o kişiyle sorulacak. Ama şuralarda belki birkaç bir şey söyleyebilirim. Hani o kadınların neden böyle oldu kadınlara ve hani neden bir başarısızlık gibi gözüküyor veya bir karşı çıkma yok gibi bir soru varsa şuralardan cevaplanabilir belki. Tarih yazımı zaten erkekler üzerinden olduğu için biz oraları görmüyor olabiliriz. Bu ilk şık. Tamam. Yani zaten yazıyı yöneten ve arşiv
olarak tutan, kayıt alan taraf erkek. Böyle bir cevap bulunabilir. Bir diğer şey aslında içinde makalenin, o da din ve işte ritüeller yoluyla, ceza yoluyla, yasa yoluyla meşrulaştırılması. Bunun hızlıca kurumsal olarak meşrulaşması, bunun hızlı gerçekleşmesi veya nasıl diyeyim, toplumdaki erkek gücünün bunu meşrulaştırma kabiliyetinin yüksek olması. Çünkü bu kadınları da bu düşünceye sevk eder ya, meşrulaştırmak böyle bir şey. Bir diğeri de aslında kadınların direniş yaptığı yerler var. Bunları biliyoruz biz. Aklına geliyor mu? Ne Tarihsel olarak mesela? bir düşün. Kadınların hangi hareketleri direniş olur? Dur. Yani Yani şu an aklına gelmediği için böyle diyorum da. Benim de gelmedi ilk başta. doğurmamak olabilir. Yani Yani ondan bahsetmiyorum ama olabilir tabii. Ama nasıl yapacaklar o da ayrı bir şey. bilmiyorum. Gelmiyor mu? Ha, tamam. Onu ya, Yani o makaleyi okurken de aklıma geldi. Witch diye bir film vardı. Witch mi? Witcher mi ne? Sen mi demiştin hatta? Bilmiyorum da. şeyde ismini anmak istemediğim platformda Genocide'ı Ha, destekleyen platformdaydı. evet. O oradan aklıma gelmişti hakikaten o. Ee, Hatta burada da söylüyor ya işte bitkiler hakkında bilgi sahibi olması falan filan. Hı. Oradan. Şifacı olması şube. Evet, evet. Oradan aklıma gelmişti. Yani Sen biraz aslında daha detaylandır orayı yani. yani cadılık dediğim şey tabii ki kadınların hem örgütlenme şekli bir yandan. Çünkü mikro tarihe baktığında, mikro tarih yazımına baktığında cadı örgütlenmelerini konu alan işte mahkemeler görüyorsun, hikayeler buluyorsun. Mesela bunlardan bahseden tarihçilerden birinin ismini vereyim. Carlo Ginzburg'un bir tane kitabı var özellikle bu konuda. Ben de bir kısmını okumuştum. İsmi Gece Savaşları 16 ve 17. yüzyıllarda cadılık ve tarım kültleri. Yani böyle mikro tarih çalışan tarihçiler var. Onların işte şeylerinde görüyorsun. Araştırma yaptığı mahkeme arşivlerinden çıkarıp yazıyorlar veya halk hikayelerinden. Aslında cadılık denilen şey kadınların örgütlenmesi ve erkeklere karşı bir direniş göstermesi aynı zamanda. Ve bunu yaparlarken de bazen ruhsal olduğu iddia edilen, bazen işte belirli bitkilerden yararlanarak işte zehirler yaptıkları söylenen şeyler var. Bunlar aslında bir direniş hikayesi aynı zamanda. Yani şey bir şey değil bu. Cadı deyince şeytani işler falan gibi canlanıyor ama bu bir anlatım yüzünden böyle bir imajı var cadılığın yani. Yoksa o zamanki cadılık denilen şey kadınların erkeklerden gizlice gece dışarıda buluşması, görüşmesi, şikayet etmeleri birilerinden gizlice. Çünkü gizlice olmasının nedeni de aslında onlara uygulanan baskı ve şiddetin aslında çok meşru olması onların üzerinde gibi şeyler var. Buraya bakmak gerekebilir tarih yazımında. O, Çünkü işte 16-17. yüzyıllarda ve daha eskisinde de böyle cadıları yargılamak için kurulan mahkemeler var. Bu mahkemelerin de kayıtları birçoğu duruyor. İşte İtalya'dan çalışmış mesela Carlo Ginzburg. Hatta bir kitabı daha var, o da Peynirler ve Kurtlar diye. O da dinsiz olan bir değirmencinin hayatını falan anlatıyordu o dönemde falan. Enteresan şeyler var yani. Buralara bakmak gerekebilir. bu Direniş dediğimizde. Witch'te de şey diyordu aslında. Cadı dediğiniz şey aslında şifacı gibi bir şeyken zaman içinde buna karşı bir tıp işte erkeklerin hakim olduğu, erkeklerin geliştirdiği, ürettiği ve mantık tırnak içerisinde kullanıldığı bir alan olarak tıp gelişiyor ve doktorların rakipleri olan şifacıları ortadan kaldırmak için de aslında bu cadı olayını ortaya atıyorlar ve bildiğin cadı avı başlıyor o dönem gibi. Ya bu da bir aracı tabii şey değil, tek sebebi bu değil ama bu da bunun bir alt sebeplerinden biri gibi söylüyordu o belgeselde. Yani şunu anlamak lazım. Daha 1900'lerin, hatta 1920'ler 30'larda bile şöyle şeyler var. Kadınların alınmadığı okullar var yani. Ve siyahların. Bunları unutmamak lazım. Nasıl bastırıldığından bahsederken o insanlar. Yani kurumsal, örgütlü bir
Orada yok sayma, dışlama var ya. Belki burayı araştırmak lazım. O mikro tarih araştırmalarına bakmak lazım. Benim Abi, de şu an konuştukça aklıma geliyor yani. ya tamam, Mesela. doğru diyorsun da sen böyle bir tez yazıyorsan ben bir iki şey görmek isterim oradan. Yani bu biraz yazarın sorumluluğunda da ya. Çünkü çerçeveyi sen çizmişsin yani. Ben çizmedim bu makalenin konusunu. Eğer sen bir anaerkilikten, ataerkilikten, dönüşümden bahsedeceksen aslında bu soruların da orada yer alması gerekiyor. Bu makalenin içerisinde en azından bir paragraf, hani çok böyle büyük bir şey demiyorum ama bunların da yer alması gerekiyor. Çünkü şu an benim okuduğum metinde kadınlar çok pasif. En azından bana öyle geldi yani. Yani hiçbir şey yapmıyorlar gerçekten gibime geldi. Bu benimle de alakalı olabilir bu arada. Ona da bir şey diyemem. Şimdi bir eleştirim de şu. Şimdi öncelikle diyor ki kadınlar çok önemseniyordu. Çünkü bir canlı doğurmak inanılmaz büyüleyici bir şeydi. İşte tarifi olmayan, işte bilimde olmadığı için tarifi olmayan bir mucize gibi bir şeydi. Abi bu kadar böyle olmayabilir o dönem. Yani bu insanlar bahsettiği dönemde avcı toplayıcı insanlar. Ve bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Metinde o akışı şöyle kesiyor bir anda. Bunu Graeber söylüyordu aslında kitabında. Yani 200 bin yıl önce Homo sapiens'e evrildi ama ondan öncesinde hiçbir şey yoktu falan tarzı. Ya da bu makalede de yani bir anda bilinç kazanıyor sanki gibi bir yaklaşım var. Bu böyle biraz şey, hani öyle olmamıştır o iş yani. Siz eğer bu kadar evrimden bahsediyorsak burada bir günde uyanıp aa ulan doğurabiliyor falan gibi bir şey olmamıştır orada yani. Ve bu, şunu da söyleyeyim. Eğer öyle olsa bile ya bu insanlar avcı toplayıcı, bu insanların çevresindeki bütün hayvanlar, bütün bitkiler doğuyor, ölüyor, doğuruyor, doğururken ölüyor, ne bileyim ölürken bir anda canlanıyor falan filan. Yani bunlar buna alışkındır. Bu kadar büyüleyici bir şey olmayabilir. Bir de diyor ki erkeğin bu doğum sürecindeki ne denir? Pozisyon da tam bilinmiyor diyor. Ya bunlar salak Rolün mı abi? belirsizliği. Hayır, bunlar salak değil. Ya bunlar bunu akıl edebilecek kapasitede varlıklar. Yani çünkü doğum nasıl gerçekleşiyor? Çiftleşiyorsun ve karnı büyümeye başlıyor. Bunu akıl etmek, bunlar yani hani bir günde olmuyor da bunlar binlerce yıl yaşamış varlıklar bu Yani şekilde. bence şöyle düşünmek lazım. Çok eski bir çağdan bahsediyor. Tamam, Ve orada da şöyle bir şey var yani. Tamam bir gün sevişiyorsun, çiftleşiyorsun falan işte. Sonraki gün ölüyorsun ve kadın 10 ay sonra, 9 ay sonra doğuruyor. Veya bir gün çiftleşiyorsun sonra gidiyor başkasıyla da çiftleşiyor, sonra başkasıyla da çiftleşiyor. tamam. Ve o bağlantıyı kuramıyor olabilir Abi aradaki nasıl gibi kuramıyor anlatmak olabilir istiyorum. ya? İki tane Yani sen bir topluluktasın. Çok basit bir şey bu abi. 20'ye 20 topluluktasın, tamam mı? 20 kadın 20 erkek var. hı Bak hı. binlerce yıl beraber yaşamayı geç. Bunu tamamen geçiyorum. Yani bir jenerasyon geçti, iki jenerasyon geçti. Bunlar hala farkında değil. Bunlar çok salak varlıklar diyelim. 20 kadın 20 erkek var. Bir kadın diyelim ki 5 erkekle çiftleşiyor. Bir kadın çiftleşmiyor. Ya bu kadın bunu dışarıdan gördüğünde şunu demez mi? Ulan bu çiftleştiği için beraber. Baba anne kavramından bahsetmiyorum. Kim anne kim baba falan filan. Ama şunu dersin. Ulan burada bir etkileşime girdi bunlar ve sonucunda bebek doğdu. Ya bunlar bir de şey değil ya, hani atıyorum belki de 2 senede bir doğuruyorlar. Bir insan ömründe belki 5 tane doğum görüyor biri. Hatta 10 tane Ya doğum bence görüyor. çok mantıksal düşünüyorsun. Çünkü doğurmak da o kadar kolay bir şey değil normalde. Doğururken ölen insanlar var. Tamam. Yani düşünüyorlar ki bir çiftleşti öldü falan diye düşünebilirler. Tamam. Çünkü 3 gün 3 tane kadın ölmüştür mesela çiftleştikten işte 9 ay sonra doğururken. Ama doğururken olduğunu bilmezler mesela Tamam. falan. Yani sen çok şu anki toplum gibi mantıksal düşündüğün için bu sonuca varıyorsun. Abi hayır. O kadar Ya şunu düşün. gündelik bir hayat yok orada. Bence Ulan çok rasyonel düşünüyorsun. rasyonellik değil, gözlem bu. Bu insanların işi gözlem zaten. Hayvanları gözlemesi gerekiyor, bitkileri gözlemesi gerekiyor. Bu insanlar salak değil. Ben sana burada inanılmaz mantıklı bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen gözlemden bahsediyorum. Bu insanlar neden sonuç zincirine sahip olan insanlar. Neden bunu diyorum? Çünkü doğada kalmak istiyorsan bunu gözlemlemen gerekiyor zaten. Kaldı ki şunu da geçiyorum. Doğada çiftleşen hayvanlar da görüyordur bunlar. 30 yıl, 40 yıl yaşıyor bu insanlar. Belki de bazıları. Yani bu insanlar bizim sandığımız kadar salak değil. Aslında bu, yani yazarın söylediği şey salak yerine koymak bunları. Ve şunu da atlıyoruz.
Diyorum ya, abi binlerce yıl yaşadı bu insanlar. İlk 10 yılda anlamadı. 100 yılda anlamadı. İkinci yüzyılda anlar. Bu gözlem işi çünkü. Bu mantık değil. Ben sana şunu demiyorum çünkü. Nasıl diyeyim? Oradan ona bir sıvı akınca buradan bu oluyor. Bak bu mantık. Ama ortada fiziksel bir temas var. Çiftleşiyorlar. Ve ondan sonra hamile kalıyor. O kişi öldü. Ben öldüm. Okey. Kabiledeyiz abi, topluluktayız. 100 kişi var belki toplulukta. Yani ben çocukluğumdan şöyle düşün. 3 yaşından 20 yaşına kadar kabilede sürekli biri doğuruyor ve birileri çiftleşiyor. Bunu gözlemlemek, bunu çıkarsamak çok anormal değil yani. Çok mantık gerektiren bir şey değil. Gözlem sadece. Ve bu insanların, tekrar diyorum, işi zaten gözlem. Mantık falan değil. İşi gözlem bunların. Hayvan oradan Yani oraya bence koşuyor. Onu avlamam tabii lazım. ki belirli bir yerde anladıklarında tabii ki böyle düşünüyorlardır da ben bu kadar net olduğunu düşünmüyorum çok açıkçası. Yani bu önermenin saçma olduğunu düşünmüyorum ben makaledeki. Ya şöyle söyleyeyim sana. Şöyle bir varsayım var zaten şu an. Bu makalede bu insanlar önceden bilinçli değildi. Homo sapiens'e geçtiler. Bilinçlendiler. Aynı anda iki ayak üstüne kalktılar. Ve bilmem kaç yıl sonra konuşmaya başladılar. Bilmem kaç yıl sonra yerleşik hayata geçtiler. Abi milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Binlerce, yüz binlerce yıldan bahsediyoruz burada. Ya şunu diyorsun bana. Homo sapiens 200 bin yıl önce evrildi. Ama yerleşik hayata geçmesi 10 bin yıl önce oldu. Yani bu şu demek. 190 bin yıl boyunca bu insanlar bunu akıl edemedi. Çiftleşmeyi çözemedi. Kadınların doğurduğunu çözemedi. Ne bileyim, tarla sürmeyi çözemedi. Bunların hiçbirini çözemedi. Ama bir anda 10 bin yıl önce buldular ya. Evreka dediler. Hop, tamam abi, çözüldü her şey dediler. Bence böyle bir şey anlatmıyor makale. Tamam ama atladığımız kısımlar bunlar işte. Onu diyorum zaten. Benim dediğim şey o. Doğuma bu kadar önem atfetmiyordur bunlar. Doğuma, Ama ölüme. ya doğuma atfedilen önemin olduğu dönemlerin olmadığını söyleyemezsin ki. Bence olmadığını söyleyebilirim. Bu kadar normal, bu kadar fazla olan bir şeyin buna bu kadar önem atfedilmeyebilir. Şunu demiyorum. Bak, grubun devamı için bir önemi vardır. Ben öyle bir şey demiyorum. Doğumun kendisinin bir önemi var. Ama birileri doğurduğu için bir güç sahibi olunduğundan bahsediliyor. Doğurduğu, çocuklara baktığı hem de toplayıcılık yaptığı için bir güç sahibi olunduğundan bahsediyor kadınların. Kadınlar güç sahibiyse de sadece, ne bileyim, doğurduklarından büyülendikleri için değildir yani. Doğumun kendi salt bir önemi olabilir ve bundan dolayı kadınlar da güçlü olabilir pozisyon olarak. Ama ben kimsenin büyülendiğini falan sanmıyorum doğumdan. Doğum çünkü çok sıradan bir şey doğada onlar için. Çok sıradan bir şey. Ben öyle düşünmüyorum ya. Ben Abi, öyle düşünmüyorum. senin çevrende ormandasın değil mi? Avcı toplayıcı bunlar. Bunlar günde bilmem kaç kilometre yol yürüyor bunlar. Bunun öncesi de var. Hadi diyelim ki zaman durdurduk, bir anda anladık her şeyi. Yani bir noktaya kilitledik evreni, zamanı dondurup. Ceylanlar çiftleşiyor, doğuruyor. Karıncalar çiftleşiyor, doğuruyor. Arılar çiftleşiyor, yumurta bırakıyor, doğuruyor. Bunlar doğayla bizden daha içli dışlı. Ve o dönem izole bir hayat da yok. Yani izole bir hayat dediğim, bir şehir yok, bir köy yok. Bunlar direkt doğanın içinde bir figür. Bunların çevresindeki bunların çevresinde ilk olarak zibilyon tane canlı var. Bu zibilyon tane canlı da düzenli olarak zaten doğuruyor veya ölüyor. Bu bu kadar büyüleyici, efsunlu bir şey değil. Önemi var. Buna çok önem atfediyorlardır. Çünkü doğururken ölmek falan filan inanılmaz feci bir şey yani. Feci bir zarar. Hem birini kaybediyorsun, hem çocuk kaybediyorsun falan filan, neslin devamı için, ama yani bunun dışında böyle çok efsunlu bir şey değil doğum, ölüm bunlar için. Ölüm de öyle aynı şekilde bu arada. Çünkü şöyle düşün. Yolda yürüyorsun, bir mantar gördün, ağzına attın, öldün. Bu kadar sıradan bir şey ölüm o dönem. Tamam Üzülüyorlardır, ama şoka şu uğruyorlardır. anki mantıkla düşünüyorsun bence. Ölüm o zaman şu anki düşündüğümüz gibi bir şey de olmayabilir yani. Ya ölüm belki bambaşka bir şey ifade ediyor o zamanki insan için. Nasıl bir şey mesela? Belki yani şey gibi bir insan yok oluyor gibi bir şey ya. Bir insanın ruhu gidiyor falan. Bu senin işte modern düşüncen. Ruh falan diyorsun mesela şu an. Ruh falan. Çok modern. Ama bedeni duruyor orada mesela. Tamam. O zamanki insan için. Tamam. Ya ölmek ne demek o zamanki insan için anladın mı? Bence sen çok mantıklı şeyler üretiyorsun yani. Bu kadar mantıklı şeyler üretmek Bak, mantıklı bir o şey zaman için üretmiyorum. normal değil. Şunu diyorum. Çok sıradan bir şey. Buna önem atfediyor olabilir. Kutsal bir şey de atfediyor olabilir. Ama sıradan bir şey. Her gün birileri ölüp doğuyor.
Ya bir tuzak Tamam ama kurmaya bunu bir gidiyorsun. mantıkla buluyorsun işte Faruk, Mantıkla Allah bulmuyorum Allah. oğlum. Buna sen mantık demek istiyorsun. Bu mantıkla kurulan bir şey değil. Şunu düşün ya. Doğadasın, avcı toplayıcısın, tamam mı? Ceylan avlamaya gidiyorsun, aslan yanındakini öldürüyor. Her gün bu oluyor belki. Anladın mı? Bir mantar yiyorsun, zehirleniyorsun. Bunlar her gün oluyor, her gün. Onu demeye çalışıyorum. Bu mantık değil. Sıradanlaşması bu işin. Şu an sıradan değil ölüm. Şu an doğum falan çok sıradan olmayan şeyler. O dönem sıradan. Sen buna mantık diyorsun. Mantık değil. Doğal yani Sahlein'i düşün, Levi Strauss'u düşün, anlattığı kabileleri düşün. Doğum, ölüm falan çok sıradan. Ölürsün zaten. Üzülürler, ritüel yaparlar, ayin yaparlar, anlam yüklerler. Bunlardan bahsetmiyorum. Ama anlam böyle ne bileyim ulvi bir şey. Yani böyle bir mucizevari bir şey değil yani. Kastettiğim şey o. Çünkü çok sıradan. Sürekli olan bir şey. Sürekli göz önünde olan bir şey. Her gün birileri doğuyor mesela falan filan. Yani bunu demeye çalışıyorum. Ben mantıkla bakmıyorum bu arada yani. Çünkü bunu ilkel kabilelerde de görürsün. Hatta sana şunu söyleyeyim. 2 üst jenerasyona çık. Ona da gelecektim aslında. Ölüme de yani ölüme bakışla alakalı olarak. 2 üst jenerasyona çık. 1900'lerde doğan, 1850'lerde doğan falan filan. Ölüm o kadar sıradan bir şeydir ki. İnsanlar çocuklarını bir yerlerde bebeklerini falan ölü bulurlar ve devam ederler hayatını. Çünkü böyle bir şey. Sıtmadan ölürsün. Çiçekten ölürsün. Bir şeylerden ölürsün. Ölürsün yani. Çünkü böyledir. Köyde yaşıyorsun bir de. Köyde birileri ölür. Mesela köye git. Birinin ölüm haberini alırsın. 30 yıldır, 40 yıldır arkadaşıdır. Üzülür. Allah rahmet eylesin der. Ölüm budur çünkü. Üst jenerasyonlarda bunu daha iyi görürüz. Şu an günümüzde biraz daha biz kalıcılığa falan filan kafayı taktığımız için ölüm bize çok duygusal geliyor. Ya çok böyle dünyanın sonu gibi geliyor. Önceden o kadar bir şey değil yani. Ölüm bu kadar büyük bir şey değil. Bu mantıkla ilgili değil bu arada yine. Sıradanlaşmasıyla ilgili bir şey. Çünkü önceden insanlar daha sık ölüyordu. Çok olan bir şey sıradanlaşır. Artık ona o kadar fazla anlam yüklemezsin. Çok olan bir şeydi. O yüzden diyorum bunların hiçbiri mantıkla alakalı değil zaten. Gözlemle alakalı, olmasıyla, sıklığıyla alakalı. Bu makaledeki eleştirim de bu zaten. Yani diyor ki kadınlar doğurduğu için ve erkeklerin rolü burada belli olmadığı için falan. Bu varsayımlar çok anormal varsayımlar söyleyeyim yani. Graeber'ı oku, Levi-Strauss oku. Hepsi aynı şeyi söyler. Bunlar bilindik şeyler ya. Abes şeyler değil milletin bunu anlaması, insanların bunu anlaması. Çünkü bunlar ya çok düşünsel kapasiteyle alakalı bir şey değil. Görmeyle alakalı bir şey. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Şöyle bir soru soralım. Aslan neden çiftleşir? Çünkü doğurmak için değil mi? Erkek gider, dişiyle çiftleşir, doğurur. Hatta maymunlarda da böyledir. Herkeste de böyledir. Bunu nereden bilir? Doğuracağını. Neden çiftleşmesi gerektiğini nereden bilir mesela? Çünkü bilir. İçgüdüsel olarak bilir. Çünkü bu milyonlarca yıldır devam eden bir evrimdir. Bunu herkes bilir yani. Bütün canlılar içsel olarak bilir. Dolayısıyla kimse buna nasıl diyeyim, özel bir anlam atfetmesi gerekmez. Aksine şunu da söyleyeyim hatta. Mesela kadınlara bundan dolayı zaaflık da atfedebilirsin. Çünkü kadın doğuruyor. Yani 9 ay karnında birini taşıyor. Taşırken yürüyemiyor. Doğru düzgün mesafe kat edemiyor. Tırnak içinde doğru düzgün. O da yanlış anlaşılmasın da yani. Bebekten dolayı doğru düzgün hareket edemiyor. Bebek doğuyor, emzirmek zorunda, dinlenmek zorunda. Aynı şekilde gücünü devam ettiremiyor. Hamilelik ve doğum dediğin şey bir yandan evet özel bir şey, ne bileyim, enteresan bir şeyken falan filan ama bir yandan da zayıflık olarak da algılanmaya açık bir şey baktığında. Dolayısıyla bunun farkını çok hızlı geçiyor makalede. Bir anda diyor ki işte bu yüzden kadınlar önemliydi ve bunu şöyle de bir eleştirim var. Kadının önemini heykeller üzerinden, kadın heykelleri üzerinden anlıyor. Şimdi orada benim şöyle bir sorum var. Günümüzde 1900'lerden itibaren olan sanat eserlerine bir bakalım. Kaç tanesi kadın, kaç tanesi erkek resmetmiş mesela. Şimdi buradan yola çıkıp bu dünyanın en çok bilinen tablosu Mona Lisa mesela. Kadın değil mi? Ya buradan yola çıkıp şey diyebilir miyiz? Kadına çok önem atfediliyordu Da Vinci zamanında. Mesela bunu diyebilir miyiz? Bu bir semptom O olabilir. zamanki o zamanki şeyle bu zamankini karşılaştıramayız bir kere. Karşı Yani şunu soruyorum. Sen bana diyorsun ki kadının önemli olduğunu iddia ettin bana. Ben dedim ki nereden anladın? Heykellere baktım dedin. Değil mi? Şu ana kadar böyle mi makalede? Böyle. yani evet, bir kısmı öyle. Sonra ben sana dedim ki yani şunu demek istiyorsun. Kadın heykeller çoksa kadınlar önemlidir diyorsun bana aslında burada. Ben de sana diyorum ki Da Vinci zamanında çok fazla kadın
resmedildiği için kadınlar değerlidir diyebilir miyiz? Mesela. Aynı bakış açısıyla 1600'e bakıyorum. Ben işte bakamazsın diyorum ben de. Bakamazsın. Saçma çünkü. Hayır, sen bana bir fikir söylüyorsun. Ben şunu demiyorum. Fatih Sultan Mehmet faşist miydi demiyorum. Çünkü o zaman bir faşizm yok. Tamam da çok farklı tarihsel süreçler şeyler var ya, yani sen aynı mantığı nasıl o kadar farklı yerlere uygulayabilirsin Tamam, işte. bunu dedin değil mi? Uygulayamazsın ki. Tamam, ben sana başka bir örnek vereyim. Bunu diyorsun. Bahsettiği kadın heykellerinin olduğu çağ ne zaman? Eski çağ, eski taş çağ. Tamam. Makalede diyor ki erkek heykelleri yapılmaya başlandı. Bu ne zaman? O da sanıyorum Tunç çağına denk geliyor yaklaşık. Tamam, bu iki çağ arasında kaç yüzyıl var yaklaşık olarak? Yani Kalkolitik çağ daha doğrusu. Yani binlerce yıl var. Tamam. Sen bir çağa bakıyorsun, heykeller üzerinden bir çıkarım yapıyorsun. Sonra diğer çağa bakıyorsun, heykeller üzerinden yine çıkarım yapıyorsun. Ve burada bir sorun yok. Ama ben bu bakış açısını Rönesans'a kullandığımda mı sorun oluyor? Tam olarak. Binlerce yılı atlıyorsun ve aynı bakış açısıyla bakıyorsun iki döneme. Bunda bir Hayır, sıkıntı yani görmüyorum. şunu görmen lazım ya. Yani o zamanki ilerlenen tarihsel süreçte bu zamanki çok farklı şey ya. Neyi farklı? Yani hayır, fark daha fazla veya şey olabilir, daha az olabilir. Tamam. Sen ilerlemeye bakman gerekiyor ya, düşünsel olarak, toplumsal olarak. Yani şu an mesela yüzyıl arasındaki farkımızla o zamanki yüzyıl arasındaki fark çok farklı ya. Şu an çok daha hızlı ilerliyoruz ya. Oğlum sen şunu mu demeye çalışıyorsun? Günümüzde daha büyük atılımlar olduğu için Rönesans'tan bu zamana, Hı hı. Rönesans'a bugünden bakamayız mı demeye çalışıyorsun? Yani çok fazla şey değişiyor ve çok hızlı değişiyor diyorum. Tamam. Çok kısa sürede. Ben Geçmişte çok daha uzun sürede çok az şey değişiyor demek istiyorum. adamlar yerleşiğe geçiyor, yerleşiğe. Sen bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlıyor musun tam olarak? Sen Rönesans'tan bugüne ne değişti? İnternet en büyük şey internet. Ben sana söyleyeyim. Sanayileşme internet. Aynı şehirde yaşıyorsun. Şehirlerin nüfusu arttı sadece. Niceliği arttı. Nitelik çok değişmedi. İstanbul o dönemde çok popülerdi. Bugün de çok popüler. Adamlar yerleşiğe geçti. Avcı toplayıcılıktan yerleşiğe geçti. Bir. İki. Yazıyı buldu. Ve sen diyorsun ki bunlar aynı bakış açısını yani bakış açısını değiştirmeye yetecek şeyler değil ama Rönesans'tan bugüne olan sanayileşme, internet falan bakış açısını değiştirmeye yeter. Yani çok bence daha fazla düşünsel süreci içeriyor. Abi yapma etme gözünü seveyim ya. Rönesans'tan bugüne düşünsel süreç değişti mi ya? Düşünsel sürecin niteliği değişti mi ya? Sence? Yani tabii ki bunu şey olarak, rasyon olarak ölçemeyiz ama yani bence çok büyük farklar var yani. Çok şey değişiyor. Ya sen rasyonelliği falan bırak. Rönesans'ta çıkan akılcılık, bilimselcilik, mantıkçılık hala bugün var değil mi? Postmodernizm bunu eleştiriyor, posthumanizm bunu eleştiriyor. Bunlarla bakıyorsun değil mi dünyaya? Her şeyi ölçmeye çalışıyorsun, bilimsel olmaya çalışıyorsun falan. Bu ne zaman çıktı? Rönesans'ta çıktı. Demek ki bakış açın, mentaliten o kadar değişmemiş günümüzde. Rönesans'tan bu zamana. Yani bence tartışmalı bir şey bu. O kadar net varabileceğimiz sonuçlar değil. Çıkarımlar yapabileceğimiz şeyler gibi gelmiyor bana. Ulan Adorno konuşurken bu varsayımları kabul ediyordun. Hayır, Adorno konuşurken Vartan kabul etmiyordu. Bunu nereden çıkardı bilmiyorum ama Adorno konuşurken Adorno'nun eleştirdiği şeyler zaten Rönesans'tan beri gelen şeylerdi. Tamam. Yani şu an mesela bir tane düşünürü ele alsak, onu konuşsak, onun eleştireceği şeyler de Adorno'dan buraya kadar gelen şeyler olacak. Ya yani mesela. Tamam. Yani şey bir şey, aşamalı bir şey ve burada aşamalardaki düşünceler değişiyor yani. Şu an çok küçük nüans farkları bile birçok şeyi değiştirebiliyor düşüncede. Tamam. Yani bu kadar şey, keskin net şeylerimiz yokmuş gibi geliyor bana yani. Şu an çok daha hızlı her şey değişiyor. Abi aynı eleştiriyi ben sana diyorum ki benim eleştirim zaten başka bir şey de hadi. Sen bana diyorsun ki aynı şekilde bakamayız. Ben sana diyorum ki binlerce yıl geçmiş aradan. İnsanlar avcı toplayıcı hayat tarzından mağaralarda yaşamaktan falan filan ev yapmaya geçmiş, tarla sürmeye geçmiş, tapınak yapmaya geçmiş, din inşa etmiş, mit inşa etmiş, yazı inşa etmiş. Ve aynı bakış açısıyla değerlendiriyorsun kadının ya da erkeğin konumunu heykel yapmak üzere sanat üzerinden değerlendiriyoruz. Ben sana diyorum ki Ya ya benim dediğime
Ya ben şunu kabul ediyorum çünkü. Bu şekilde bakılır bu sanata. Sanat bir de çünkü bilim gibi böyle ilerlemeci falan filan olmadığı için sanata bu şekilde bakılabilir. Ama buradan da başka bir soru çıkar diyorum. Ya da sen diyorsun ki arada çok fazla dönem var. O yüzden bakamayız diyorsun ama çağlar arasında dönem fark edince o eleştiriye okey oluyorsun. O bakış açısına. Ya şöyle bir şey var ya, o zaman yapılan sanatla şu zaman için yapılan sanat da çok fark ediyor ya yani. Abi Sanat ne için yapılıyor o zaman? Şu an ne için yapılıyor? ya Veya o zaman ne üzerinden yapılıyor? Şimdi ne ifade ediyor? Yani çok rasyonel olarak inceleyebileceğin bir şey değil yani. Ama eski dönemde sanat, yani oradaki yapım amacı kadın heykelciklerini veya erkek heykelciliklerini ritüel amaçlı bunu şeyler nereden ya. biliyorsun? Çünkü kullanım amaçları öyle. Yani bu bir tarihsel bilinen bir şey değil mi? Abi bak şunu söyleyeceğim. Sen diyorsun ki yaşadığın dönemde sanatın ne için kullanıldığını bilmiyorum ama binlerce yıl öncesindeki sanatın ne için kullanıldığını biliyorum. Burada bir tezat görmüyor musun sen? Çünkü birçok şekilde kabul edilen şeyler var. Yani insanlar, artık arkeologlar mı ne boksa, anlıyor ya yani ne için yapıldığını o heykelciğin, veya şu an Göbekli Tepe'deki şeylerin ne için yapıldığını tahmin edebiliyoruz ya. Yani tam olarak anlamıyorsun. Fikir yürütüyorsun. Kadınlar çoksa kadınlar güçlüdür diyorsun. Erkekler çoksa erkekler güçlüdür diyorsun. Bu sadece bir fikir. Neyse, çok uzadı. Yani Benim eleştirilerim o ta- bunlardı açıkçası. Ve ya bunları çok havada bırakmış. Öyle söyleyebilirim. Ya başka kitaplarla okurken karşılaştırdım ama burada karşılaştırmayayım şimdi. Burada verilen bilgileri ya da bakış açısını. Ya ben fikri güzel buldum. Ya bir de bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Ya yazı konuda bir tezde yazıya sadece birkaç paragraf yer vermesi beni üzdü yani açıkçası. Abi yazıyı biraz daha derinleştirebilirdin. Yani o kullanımın nasıl olabileceğini farklı örneklerle vesaire netleştirilebilirdi gibime geldi. Ya en azından daha fazla örnek verilebilirdi gibime geldi. Çünkü fikir enteresan bir fikir. Yani bu anaerkillik ataerkillik sürecini yazıya bağlamak gerçekten enteresan bir fikir ama çok derinleşmemiş işte. Orada kalmış hep. Yazıdan çok örnek verilmemiş. Bir tek işte bu söylediğimiz birkaç örnek var. Öyle fikri beğendim ama makaleyi çok da beğenmedim diyebilirim. Benim şahsi görüşüm böyle. Yani güzel bir anlatı. Sadece şey olarak değil, bu kesin gerçek bir şeymiş gibi algılamamak lazım bazen bazı şeyleri. Yani iyi bir anlatı kuruyor. Ama işte senin de dediğin gibi çok derinlikli bir şey yok arkasında. Yani güçlü diyebileceğimiz bir teori, bir arka planı yok aslında. Ama bu olmadığı anlamına da gelmiyor tabii. Biraz daha derin araştırılması ve bazı yerlerin, işte o bahsettiğimiz, tartıştığımız ve parmak bastığımız yerlerin bakılması gerektiğini düşünüyorum ben de. O zaman daha güçlü bir anlatı çıkabilir veya daha sönük bir şey de çıkabilir tabii, o background'a bağlı olarak. Ya en azından fikri derinleştirir ve hani daha iyi bir ne bileyim daha etraflı bir fikir koyar ortaya diyebilirim yani. Yani do Yani bizim konuşma nedenimiz de aslında enteresan bir yerden yola çıkmış olması. Yani fena durmayan bir şey olması. evet. Benim başka ekleyeceğim yok. Senin var mı? Yani makale yok ama fikrinizi falan yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani yazının nasıl bir etkisi olmuş olabilir, veya burada makaleyi yazan kişinin parmak bastığı yerler ne kadar doğru, ne kadar yanlış, veya nereleri eksik sizce? Bunları biraz düşünmek lazım. Yani herkes düşünsün, çünkü bence düşünmesi gereken bir konu gibi. Biraz çözümlemek lazım buraları yani, Mak tarihsel olarak. Makalede 16 sayfa bu arada okuyabilirsiniz yani. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek için bir saat gerekiyor. Bir saate bu makaleyi okursunuz bence. Ne bir saat, yarım saatte okunur ya. Hadi Ne yarım biraz saat, 10 dakikada okunur. biraz daha zaman verdim. Hadi şey olsun. Rahat rahat okunsun diye. Bu O zaman makalenin şarkısı bu makalenin şarkısı değil de melodisi var. Dünyanın bilinen en eski melodisi Hurriyen Him No 6. Suriye'nin Ugarit kentinde 1950'lerde keşfedilmiş Hurriyen Him.
bilinen en eski müzik parçası olarak geçiyor ve milattan önce 1400 yılına dayanıyormuş. Yani yaklaşık 3400 yıllık bir kil tablet üzerinde bulunmuş. Bunu da dinleyeceğimiz kişi antik müzik araştırmacısı Michael Levin'in yorumu. Ya kaç Umarım telif saniye bu ya? atmaz. Kaç saniye? Güzel bir soru, hemen check edelim. 3 dakika 51 saniye. Ulan bunların da vallahi işi gücü yokmuş o dönem. Yazdıkça yazmışlar ha. Böyle melodi falan filan takılmışlar. Ya daha uzun versiyonu da var. 5:40'lık falan. Yuh. Güzel güzel, ben dinledim. Böyle ilk başta yavaş başlıyor, sonra hızlanıyor falan. Enteresan bir melodi. Hoşuma gitti. Antik olması da güzel bir his. Yani onu bilmekte. Ben bir şey bekledim. Ana erkek falan. Anam ağlar başucumda falan bekledim ama gelmedi. Sen kadınları yine pasif bir yere koyduğun için Anam ağlıyormuş. ağlar diyorum ya. Ağlar ağlar. Aktif bir eylem yapıyor be. Anam savaşır falan demen lazım. Ne ağlaması? Oğlum Anam. şarkıyı ben mi yazdım? Allah Allah. Neyse bu haftalık bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.